Merhaba, hoş geldiniz. Yılın ilk masal gecesi yayınına hoş geldiniz. Hello. O kadar prova yaptım, yine tam sığamıyorum galiba. Happy New Year to all of you. For the new year, a new place with purple and green and a mirror. Dangling? Yeah, as you see. Evet, herkes hoş geldi. Şöyle bir oranlara baktım kanalın. %35 Türkiye, ondan sonra %7 İtalya, %7 Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya böyle gidiyor. Yani sadece %35 izleniyorum Türkiye'de. Onun dışında dünyaya yayılmış durumdayım. Güzel bir şey. Altyazılar işe yarıyor ve altyazıları da kullanıyorlar. Çok memnun oldum. A! Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Böyle pembe süper teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir yeni yıl hediyesi. Örnek olsun herkese. Evet, bugün klasik bir masal okuyayım dedim. Grimm masallarından okumayı düşünüyordum. Yoksa dedim bu renkler falan, bu morlar bir Japon masalı mı okuyayım diyorum. Ne dersiniz? Grimm masallarından mı, Japon masallarından mı? Biraz oylamaya açıyorum şu anda. Okay, I will read a Japanese tale. Bir saniye, kamerayı yine birazcık düz. Tek başına olunca hem kameraman hem ses teknisyeni böyle sorunlar olabiliyor tabii. Bakayım. Bu bilgisayarım benim. Evet, bir masal seçelim. Önce dedim mitoloji mi okusam, sonra dedim ki çoktandır masal okumuyorum. Bir masal okuyayım. Evet. Dili kesik serçe. Evet, hazır mısın?
Evet, okuyacağım masal bir Japon masalı. Adı da Dili Kesik Sert. İyi mi? Her şey nasıl? Evet, başlıyorum okumaya. Evvel zaman içinde Japonya'da yaşlı bir adam ve karısı yaşardı. Yaşlı adam uysal, iyi kalpli, çalışkan bir ihtiyardı ama karısı huysuz bir kadındı. Dili tatlı söz söylemez, evin huzurunu bozardı. Sabahtan akşama kadar şikayeti, dırdırı bitmezdi. Demek ki Japonlarda da bu varmış. Yaşlı adam uzunca bir süre kadının huysuzluğuna aldırış etmedi. Günün büyük bölümünü tarlada çalışarak geçirirdi. Çocukları olmadığından eve gelince oynayıp eğlenmek için bir serçe yakaladı. Bu küçük kuşu sanki kendi çocuğuymuş gibi seviyordu. Açık havada bütün gün çalıştıktan sonra tek eğlencesi serçesini beslemek, onunla konuşmak ve ona küçük oyunlar öğretmekti. Kuş her şeyi çok çabuk kapıyordu. Yaşlı adam serçenin kafesini açınca kuş odada kanat çırpar ve birlikte oynarlardı. Akşam yemeği vakti gelince yemek kırıntılarını saklayıp küçük kuşu beslerdi. Günlerden bir gün yaşlı adam odun kırmak için ormana gitti. Yaşlı kadın ise çamaşır yıkamak için evde kaldı. Ondan önceki gün biraz çamaşır kolası hazırlamıştı. Aradı ama bulamadı. Dün doldurduğu kase şimdi bomboştu. Kolayı kim kullanmış ya da çalmış diye düşünürken serçe kanat çırparak iniverdi. Sahibinin öğrettiği gibi tüylü küçük başını öne eğen güzel kuş cikledi ve dedi ki: "Çamaşır kolasını ben aldım bir kaseye. Benim için yemek koyduğunuzu sandım. Hepsini yedim. Hata ettiysem lütfen beni affedin. Cik cik cik." Gördüğünüz gibi serçe dürüst bir kuştu. Yaşlı kadın kuşun kibarca dilediği özrü kabul etmeliydi. Ama öyle olmadı. Yaşlı kadın serçeyi hiç sevmemişti. Evde böyle pis bir kuşu tutuyor diye kocasına kızıyordu. Yok yere iş çıkarıyorsun diyordu. Şimdi bu hayvancağızdan şikayet etmesi için eline gerçek bir fırsat geçtiğinden pek mutluydu. Zavallı küçük kuşu iyice payladı. Bu duygusuz, kaba sözler de ona yetmedi. Pişman olduğunu göstermek için bunca zaman kanatlarını açıp başını öne eğmiş olan serçeyi kavradı. Hemen makası kapıp zavallı küçük kuşun dilini kesti. "Ah, kolamı o dille anlatmıştın değil mi? Kolamı o dille almıştın değil mi? Şimdi dilsiz kal da gör bakalım." Bu korkunç sözlerle kuşu kovdu. Başına neler gelebileceği umrunda bile değildi ve zavallıya karşı en ufak bir merhameti dahi yoktu. Böyle kötü bir kadındı. Yaşlı kadın kuşu kovduktan sonra başına iş çıktı diye homurdanarak biraz daha pirinç ezmesi hazırladı. Bütün giysileri kolaladıktan sonra İngiltere'de adet olduğu üzere ütülemek yerine güneşte kurumaları için dışarı serdi. Japon masalı ama İngiltere diyor. İlginç. Japon masalı diye okuyorum ama kitapta da öyle yazıyor. Akşam ihtiyar adam eve geldi. Her zamanki gibi eve gelirken kapıya ulaştığında küçük serçenin uçarak onu karşılayacağını, kanatlarını çırparak sevincini göstereceğini ve sonra da omzuna konacağını hayal etmişti. Ama bu akşam yaşlı adam hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü sevgili serçesinin gölgesi bile gözükmüyordu. Adımlarını hızlandırdı. Hasır sandaletlerini hemen çıkardı ve verandaya gitti. Serçe hala hiçbir yerde yoktu. Karısının sihirli bir anında kuşu kafese kapattığından emindi. Karısını çağırıp endişeyle sordu. "Suzume-san, Serçe Hanım nerede?" Yaşlı kadın önce bilmezden gelerek dedi ki, "Serçen mi? Hiç bilmiyorum." "Ha, şimdi düşündüm de bütün gün görmedim onu. Bunca zaman besleyip koruduktan sonra nankör kuş kaçıp seni bıraktıysa hiç şaşırmam." Ama yaşlı adam ona hiç rahat vermeyip defalarca serçenin nerede olduğunu sordu.
Ona ne olduğunu illaki biliyorsundur dedi. Sonunda kadın her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Asık bir suratla kıyafetlerini kolalamak için özel olarak hazırladığı pirinç ezmesini Serçe'nin yediğini anlattı. Sonra Serçe suçunu itiraf edince makası alıp kuşun dilini kestiğini ve nihayet zavallı Serçe'yi kovup bir daha eve gelmesini yasakladığını söyledi. Yaşlı kadın kocasına serçenin dilini göstererek dedi ki işte kestiğim dil pislik kuş. Neden yedi ki hazırladığım kolayı? Ay iğrenç kadın gerçekten yani. Kocası nasıl böyle zalim olabildin? Ah nasıl böyle acımasız olabildin diye sormaktan başka bir şey söyleyemiyordu. Cadalos karısını cezalandıramayacak kadar iyi kalpli bir adamdı ama zavallı serçesinin başına gelenler yüzünden de çok üzgündü. Zavallı Suzume Hanım dilini kaybetmiş. Ne kadar talihsizmiş dedi kendi kendine. Ha serçenin adı Suzume San. Artık cik cik ötemeyecek. Hem dili öyle fena şekilde kesildiğinden hasta olmuş olmalı. Ne yapmalı? Yaşlı adam karısı uyuduktan sonra ağladı. Geceliğinin koluyla gözyaşlarını silerken güzel bir fikirle teselli buldu. Sabah olmaz serçeyi arayacaktı. Bu kararı verdikten sonra nihayet uykuya dalabildi. Ertesi sabah gün ağrırmaz uyandı. Hızlıca kahvaltı edip tepeleri, ormanları aştı. Ne zaman bambu ağacı görse durup şöyle bakıyordu. Benim kesik dilli serçem nerelerde? Nerelerde benim kesik dilli serçem? Bayağı da uzun masalmış ya. Bir saniye. Ayakkabımı alayım da giyeyim. Ya ötmeyen kuş da zor yani. Yazık. Öğle yemeğini yemek için bir mola vermedi. Büyük bir bambu ağacının yanına vardığında neredeyse akşam olacaktı. Bambu oyukları serçelerin en sevdiği yerler olduğu için yaşlı adam hep buralara bakıyordu. Nihayet sevgili serçesinin onu karşılamak için onu beklediğini gördü. Öyle sevindi ki gözlerine inanamadı. Hemen serçenin yanına koştu. Kuş küçük başını öne eğdi ve sahibinin öğrettiği numaraları sergiledi. Böylece eski dostunu görmekten duyduğu sevinci gösterdi. Üstelik harika bir şey olmuştu. Yine konuşabiliyordu. Yaşlı adam başına gelenler yüzünden ne kadar üzüldüğünü söyledi ve dili olmadan nasıl bu kadar güzel konuşabildiğini sordu. Bunun üzerine serçe gagasını açtı ve eskisinin yerine çıkan yeni dili gösterdi. Acaba bu kuş gerçekten kendi serçesi mi? İşte o zaman yaşlı adam serçesinin sıradan bir kuş değil, bir peri olduğunu anladı. İhtiyarın neşesi kelimelerle tarif edilecek gibi değildi. Bütün üzüntüsünü, yorgunluğunu unuttu. Çünkü kaybettiği serçesini bulmuştu. Hem de hasta ve dilsiz değil, mutlu ve yepyeni diliyle sağlıklı bir haldeydi. Karısının ona reva gördüğü muamelenin izi kalmamıştı. Hepsinden önemlisi o bir periydi. Serçe yaşlı adamdan onu takip etmesini istedi. Önden uçarak adamı bambu oyuğunun ortasında güzel bir eve götürdü. Eve girip ne kadar güzel bir yer olduğunu görünce yaşlı adam şaşırıp kaldı. Bembeyaz ahşaptan yapılmış evde halı yerine konan krem renkli hasırlar gördüğü en zarif şeylerdi. Serçenin oturması için getirdiği minderler de en güzel ipek ve krepon kumaştan yapılmıştı. Her odadaki tokonoma güzel vazolar ve cilalı kutularla süslenmişti. Serçe yaşlı adamı şeref köşesine götürdü. Saygısını gösteren bir uzaklıkta referans yaptı. Bunca yıl kendisine göstermiş olduğu nezaket ve iyilik nedeniyle adama teşekkür etti. Sonra Serçe Hanım artık ona böyle diyeceğiz yaşlı adamı ailesiyle tanıştırdı. Zarif kaftanlar giymiş kızları eski usul güzel tepsilerle türlü türlü leziz yemekler getirdiler. Öyle ki yaşlı adam rüya gördüğünü düşünmeye başladı. Yemeğin ortasında serçenin kızları misafirlerini eğlendirmek için harika bir dans gösterisi yaptı. Bu dansa Suzume Odori yani serçe dansı deniyordu.
Yaşlı adam ömründe hiç bu kadar eğlenmemişti. Peri serçelerin ona hizmet ettiği, bir ziyafet sunduğu ve dans ettiği bu güzel yerde saatler su gibi akıp geçmişti. Fakat gece vakti gelip karanlık çökünce yaşlı adam yolunun uzun olduğunu ve artık veda edip eve doğru yola çıkması gerektiğini hatırladı. Nazik ev sahibesine bu muhteşem eğlence için teşekkür edip onun hatırı için sihirli sinirli karısı yüzünden çektiği acıları unutmasını isteyerek yalvardı. Serçe hanıma onu böyle güzel bir evde hiçbir ihtiyacı olmadan yaşarken bulduğu için ne kadar mutlu olduğunu ve rahatladığını söyledi. Nasıl olduğunu, başına neler geldiğini öğrenmek için onu aradığını, onun için çok endişelendiğini anlattı. Artık her şeyin yolunda olduğunu bildiği için gönül rahatlığıyla evine dönebilirdi. Ona ihtiyacı olursa haber göndermesi yetecekti. Serçe Hanım onlarla kalıp dinlenip eğlenmesi için yaşlı adama yalvardı. Ama ihtiyar karısına ve işinin başına dönmesi gerektiğini söyledi. Muhtemelen karısı geç geldiği için ona çok kızacaktı. Bu yüzden çok istediği halde bu nazik daveti geri çevirmek zorundaydı. Ama artık Serçe Hanım'ın nerede yaşadığını bildiği için zamanı olunca gelip onu ziyaret edecekti. Serçe Hanım yaşlı adamı kalmaya ikna edemeyeceğini görünce hizmetçilerine biri büyük, diğeri küçük 2 kutu getirmelerini emretti. Kutular yaşlı adamın önüne kondu. Serçe Hanım hangisini beğenirse onu hediye olarak vermek istediğini söyledi. Yaşlı adam bu nazik teklifi reddedemedi ve küçük kutuyu seçip şöyle dedi. Ağır olan büyük kutuyu taşıyamayacak kadar yaşlı ve güçsüzüm. İsteğimi alabileceğimi söylediğiniz için küçük olanı seçiyorum. Onu taşımam daha kolay olur. Bunun üzerine serçeler kutuyu sırtına almasına yardımcı oldular. Yaşlı adamı kapıya kadar geçirip defalarca referans yaparak zamanı olduğunda tekrar gelmesi için adeta yalvardılar. Yaşlı adam ve serçesi böyle mutlu bir şekilde ayrıldı. Serçe yaşlı kadının elinden çektiği acılar yüzünden en ufak bir husumet işareti göstermemişti. Tam tersine karısına bütün ömrü boyunca dayanmak zorunda olduğu için yaşlı adamın haline üzülüyordu. Yaşlı adam eve döndüğünde karısının suratı her zamankinden daha asıktı. Çünkü gecenin geç saatleriydi ve uzun zamandır kocasını bekliyordu. Bunca zaman nerelerdeydin diye sordu yüksek sesle. Neden bu kadar geç kaldın? İhtiyar getirdiği hediye kutusunu göstererek karısını yatıştırmak istedi. Sonra yaşadıkları ve serçenin evinde nasıl eğlendiğini anlattı. Bakalım kutuda ne varmış dedi yaşlı adam karısına tekrar homurdanma fırsatı vermeden. Kutuyu açmama yardım etmelisin. Karı koca önünde eğilip oturup kutuyu açtılar. İçindekileri görünce şaşkınlıktan ağızları açık kaldı. Çünkü kutu ağzına kadar altın ve gümüş para ve daha nice değerli eşyalarla doluydu. Kutudakileri tek tek çıkarıp yere koydukları zaman küçük köy evlerinin paspasları ışıl ışıl kapladı. Işıl ışıl parladı. Yaşlı adam artık ona ait olan bütün bu serveti görünce sevinçten havalara uçtu. Serçenin armağanı hayal edebileceğinin de ötesindeydi. Bu hediye sayesinde artık çalışmasına gerek yoktu. Ömrünün geri kalanını rahat ve refah içinde geçirebilirdi. Ha. Ben artık masalın nasıl olacağını tahmin edebiliyorum. Gerçi şimdi size okuyacağım ama ne olacak biliyor musunuz? Bence spoiler veriyorum. Büyük ihtimalle yaşlı kadın oradaki büyük kutuyu merak edecek. Yani diyecek ki işte kim bilir büyük kutuda daha fazla altın vardı. Şeyi açalım. O büyük kutuyu neden almadın, istemedin diyecek. Kendi de gidecek. Buna yapacaklar, misafir edecekler. Büyük kutuyu alacak. Ama büyük kutunun içinden artık bir canavar mı çıkar, ne çıkar bilmiyorum. Sonunu hazırlayacak o büyük kutu. Tahminim bu, spoiler. Ben iyi kurgu yaparım. Masal da yazarım. Kitap da yazarım. Neyse.
Evet, devam edelim. Şimdi spoiler'ı verdim. Bakalım dediğim gibi çıkacak mı bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumları göremiyorum. Tahminleri de alayım. Ah, bir su içeyim. Ah. Yaşlı adam da tabii serçesini yıkılıyor. Fakat yaşlı kadın ilk şaşkınlığının ve altınla gümüşleri görünce duyduğu memnuniyetin ardından kötü tabiatından ve açgözlülüğünden dolayı şimdi de büyük kutuyu getirmediği için yaşlı adamı azarlamaya başladı. Zira temiz kalpli adamcağız serçenin teklif ettiği büyük kutuyu değil de taşıması kolay olduğundan küçük kutuyu aldığını anlatmıştı. Tabii tahmin ettiğim gibi işte ya. "Seni aptal adam," dedi kadın. "Büyük kutuyu neden getirmedin? Neler kazanacaktık bir düşün. Bunun 2 katı altınımız, gümüşümüz olurdu. Aptal moruk seni," diye bağırıp bütün öfkesiyle yatağa gitti. Yaşlı adam keşke büyük kutudan hiç bahsetmeseydim diye düşündü ama artık çok geçti. Açgözlü yaşlı kadını hiç ummadıkları bir zamanda hem de kendisi hiç hak etmemesine rağmen talih yüzlerine güldüğü için mutlu olacağı yerde bir de daha fazlasını istiyordu. Evet, tahmin ettiğimiz gibi. Yaşlı adam keşke büyük kutu. Evet, tamam. Ertesi sabah erkenden kalkıp yaşlı adama serçenin evine giden yolu tarif ettirdi. Adam karısının aklındakini fark edince gitmesini engellemek istedi ama çabası boşunaydı. Kadın kocasının tek bir sözünü bile dinlemedi. Yaşlı kadın öfkeye deliye döndüğü o gün zavallı serçenin dilini kesmişti. Ama ne tuhaftır ki bu zalimce hareketine rağmen serçenin evine gitmekten utanmıyordu. Hırs gözünü büyürmüştü bir kere. Büyük kutuyu ele geçirme düşüncesi ona her şeyi unutturmuştu. Serçelerin ona kızgın olabileceğini ki öylelerdi ve yaptıkları yüzünden onu cezalandırmak isteyebileceklerini aklının ucundan bile geçirmemişti salak kadın. Evet. Yani bazen, aptallaştırıyor işte bu açgözlülük. Serçe Hanım evine o harap hâlde, ağzı kan içinde ağlarken döndüğü gün bütün ailesi ve akrabaları yaşlı kadının zalimliğinden başka bir şey konuşmamışlardı. Pirinç ezmesini bilmeden yedi diye böyle küçücük bir hata yüzünden nasıl oldu da bu kadar ağır ceza verebilirdi? Diye soruyorlardı birbirlerine. Bütün bu sıkıntılara sabırla dayanan ilk kalpli yaşlı adamı ise hepsi çok sevmişti. Eline fırsat geçtiği takdirde kadına hak ettiği cezayı vermeye kararlaştırmışlardı. Bunun için de hiç uzun beklemelerine gerek yoktu. Birkaç saat yürüdükten sonra yaşlı kadının kocasının ayrıntılı bir şekilde tarif ettiği bambu oyuğunu buldu. Oyuğun içinde durup bağırdı. "Dili kesik serçenin evi nerede? Dili kesik serçenin evi nerede?" Sonunda evin saçaklarının bambu yaprakları arasında sallandığını gördü. Hemen koşup gürültülü bir şekilde kapıyı çaldı. Serçe Hanım hizmetçiler eski sahibesinin kapıda onu aradığını söyleyince bu beklenmedik ziyaret karşısında biraz şaşırdı. Bütün o yaşananlardan sonra kadının buraya gelmeye cesaret etmesine hayret etti. Fakat Serçe Hanım kibar bir kuştu. O yüzden onun bir zamanlar sahibesi olduğunu hatırlayarak yaşlı kadını karşılamak üzere dışarı çıktı. Fakat yaşlı kadın konuşarak vakit kaybetme niyetinde hiç değildi. Utanmadan konuya girdi. "Beni kocamı ağırladığın gibi ağırlamana gerek yok. Ben kocamın aptallık edip burada bıraktığı kutuyu almaya geldim. Büyük kutuyu verin hemen gideyim. Tek isteğim bu." Saygısız. Serçe Hanım hemen kabul etti ve hizmetçilerinden büyük kutuyu getirmelerini istedi. Yaşlı kadın hemen kutuyu kavrayıp sırtına yükledi. Serçe Hanım'a teşekkür bile etmeden hızla evinin yolunu tuttu. Kutu öyle ağırdı ki koşmak şöyle dursun hızlı bile yürüyemiyordu. Oysa hemen eve gidip kutunun içindekilerini görmek istiyordu. Ama güçsüz düştüğü için de oturup dinlenmek zorunda kaldı.
Taşıdığı ağır yükle zar zor ilerlerken kutuyu açma isteği dayanılmaz bir hal aldı. Artık daha fazla bekleyemeyecekti. Bu kutunun da kocasının getirdiği küçük kutu gibi altın ve gümüş olduğundan emindi. Göreceğiz. Sonunda açgözlü ve bencil kadın kutuyu yol kenarında yere koydu ve bir altın madeniyle karşılaşmayı bekleyerek dikkatlice açtı. Ama kutunun içindekiler onu öyle bir dehşet içinde bıraktı ki gözleri görmez, kulakları duymaz oldu. Kutunun kapağını kaldırır kaldırmaz korkunç canavarlar dışarı fırladı ve sanki onu öldürmek istiyorlarmış gibi etrafını sardı. Kabuslarında bile bu kutudakiler kadar dehşet verici yaratıklar görmemişti. Alnının tam ortasında kocaman bir gözü olan canavar kadına gözlerini dikmişti. Kocaman ağızlı yaratıklar sanki onu yiyecekmiş gibi bakıyorlardı. Devasa bir yılan kıvrıla kıvrıla kadına tısladı. Büyük bir kurbağa ise zıplayıp vrak diye kadına bağırdı. Yaşlı kadın ömründe hiç bu kadar korkmamıştı. Dermansız bacaklarının gücü yettiğince oradan hızlıca kaçtı. Hayatta kaldığına mutluydu. Eve vardığında yere kapandı ve başına gelenleri az kalsın kutudaki canavarların onu öldüreceğini gözyaşlarıyla kocasına anlattı. Sonra serçeyi suçlamaya başladı ama yaşlı adam onu hemen susturdu. Serçeyi suçlama sakın, sonunda kötülüğünün karşılığını buldun. Umarım sana ders olur. Ders olur mu sanmıyorum ama. Yaşlı kadın başka bir söz söylemedi. O günden sonra asık suratlı, kaba davranışlarından pişman olup yavaş yavaş iyi bir kadın haline geldi. Öyle ki artık kocası bile onu tanıyamaz oldu. Son günlerini birlikte mutlu bir şekilde geçirdiler. Kimseye muhtaç olmadılar. Yaşlı adamın dilik kesik serçesinden aldığı hazineyi dikkatlice harcadılar. İşte nasıl bilirim? Nasıl bilirim ya? Nasıl tahmin ederim? Evet. No iPhone cam, mirror moves the same way as the Yani evet. Bugünkü masal okumamda böyleydi. Birazcık kameraya yaklaşayım. Kapanışı böyle daha yakından yapayım. Biraz yorumlara bakayım. Evet. Yayının tekrarı silinmiyor. Yayın tabii ki ekranlarda olacak. Evet, bugün, canlı yayın izleyicilerimiz de oldukça çok. Güzel bir, yayın oldu. Şunu fark ettim, kanal izleyicileri arasında baktım ki oranlara, yayınları izleyenlerin çoğu üye değil. Üye olmayanlar lütfen, daha doğrusu abone değil. Yayınları izliyorsanız ve beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. O zaman, daha güzel motivasyonla daha fazla yayınlarda olur. Lütfen abone olun, yorum yapmayı unutmayın ve beğeni tuşuna basın. Ayrıca daha fazla yayın için de üye olabilirsiniz. Savaşçı üye yayınım ve İmparator üye yayınlarım var. Ayrıca Ocak ayına girdik. 2024'te Patreon için de bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yavaş yavaş olacak. Eğer yurt dışındaysanız ve buradaki YouTube yayınlarıma üye olamıyorsanız,
Çünkü bazen yurt dışında sorun verebiliyor, özellikle imparator yayını için. O zaman yayın tekrarlarını Patreon'da bulabilirsiniz. Patreon'un linkini de koyacağım. Durum böyle. Ben bunun için bir açıklama videosu çeker ve koyarım da. Dediğim gibi yurt dışı için Patreon, ama oraya da ufak ufak şeyler yapacağım. İlk asıl olan YouTube'da. İşte böyle. Ya katıla üye olun, en azından savaşçı üye olun. Önceki yayınlara başlayın ve görün. Üye olanlar pişman olmuyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Yani orada da çeşitli okumalarım oluyor. Erotik edebiyat eserleri, Kama Sutra gibi eserlerden, spor, yoga ya da başka şeyler de olabiliyor, sohbetler olabiliyor. Ama yani sonuçta burası bir OnlyFans falan değil yani. Burası YouTube. Belli sınırlar var. O yüzden beklentiniz ona göre olsun, ama girenler memnun. Bunu söylemem lazım. Benim her zaman belli bir çizgim vardır. İşte böyle, bugün de bilgilendirmiş de oldum biraz sizi yayınlarla ilgili. İmparator üyelikte daha fazla yayın var. İmparatorlara sorun. İmparator üyeler anlatsınlar size, memnunlar mı değiller mi, dediğim gibi. Yani çoğunluk %80, %85 yayınları seviyor. Hatta bağımlısı oluyor sonra. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Your Simmons, my new favorite TV show. Thank you. Actually, I want to read an English book, maybe a short story, English story. I can read because I can speak English. But English is a little bit difficult to read English sometimes. But I want to read an English story. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler. Renkler benim tasarımım. Yani renkleri ben seçtim. Aslında şu açık duvara da biraz kelebek falan bir şeyler yapayım. Ama bir arkadaşım boyadı, kız arkadaşım. Yani ben bir türlü böyle uğraşmak istemiyordum, ama bu renkler falan olsun diye ayna falan bunları da koyunca güzel oldu ya. Evet, görüşürüz. İyi geceler.